Herkese merhaba. Bugün iş dünyasının o parlak koridorlarında gizlenen, belki de en ilgi çekici ama aynı zamanda en tehlikeli kişiliklerden birini masaya yatırıyoruz, kurumsal psikopatları. Ama önce gelin şu soruyla başlayalım. Gerçekten her başarılı, her karizmatik lider tam olarak göründüğü gibi midir? İnanın bana, bu sorunun cevabı liderlik hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi değiştirebilir. Şimdi hepimizin zihninde canlanan o klasik bir profil var değil mi? Hani şu iş dünyasının parlayan yıldızı. Öyle bir auraları vardır ki odaya girdikleri an bütün gözler onlara döner. Harika vizyonlarıyla, bitmek bilmeyen enerjileriyle etraflarındaki herkese ilham verir, insanları peşlerinden sürüklerler. Başarıları zaten saymakla bitmez. Hani bu imkansız denilen hedeflere bir şekilde ulaşır, en büyük krizlerde bile o gemiyi limana sağ salim yanaştırırlar. Rakamlar onlarla hep yukarıyı gösterir. Yani kısacası onlar herkesin keşke onun ekibinde olsam dediği, hayranlıkla baktığı o kusursuz profesyonellerdir. Ya da en azından dışarıdan bakınca tablo tam olarak bu. Ama işte bu parlak görünen yüzün hemen arkasında çoğu zaman hiç fark edilmeyen karanlık bir tarafı olabilir. Ve işte tam burada gizli bir tehdit devreye giriyor. Araştırmalar bu profile net bir isim koymuş. Kurumsal psikopat. Peki kimdir bu? Empati, vicdan gibi duygulardan tamamen yoksun olan ama o göz alıcı karizmasını sadece ve sadece kariyer basamaklarını jet hızıyla tırmanmak için bir araç gibi kullanan kişiler. Az önce anlattığımız o ideal lidere ne kadar da benziyor değil mi? Ve işte bu rakam meselenin ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. Nüfusun yaklaşık %1'i bu profile uyuyor. Yani bunlar böyle filmlerdeki gibi nadir rastlanan canavarlar falan değil. Tam tersine ofisinizde, toplantı odanızda hatta belki de tam karşınızda yöneticiniz olarak oturuyor olabilirler. Peki bu kadar ustaca takılmış bir maskenin ardına nasıl bakacağız? Nasıl anlayacağız? Gelin şimdi dikkat etmemiz gereken en net uyarı işaretlerine bir bakalım. İlk ve en aldatıcı maske, o meşhur çekicilikleri. Ama bu çekicilik aslında insanları birer piyon gibi kullanmak, onlardan bilgi sızdırmak ve eleştirileri etkisiz hale getirmek için tasarlanmış, tamamen hesaplanmış bir performans. Yani her gülümsemenin, her iltifatın altında bir amaç yatıyor. İkinci maskeleri rasyonellik. Kararlarına her zaman şirketin iyiliği için en mantıklı olan bu diye sunarlar. Ama aslında bu, insan faktörünü denklemden tamamen çıkaran, duygudan arınmış buz gibi bir hesaplamadır. Ve ne yazık ki bu özellikleri kurumsal dünyada çoğu zaman güçlü liderlik ile karıştırılıyor. Üçüncüsü, o inanılmaz soğukkanlılıkları. En büyük kriz anlarında bile kılları kıpırdamaz, bu da genelde takdir toplar. Oysa bu sakinliğin kaynağı cesaret veya kendine güven değil, yaptıkları şeylerin sonuçlarına karşı mutlak bir kayıtsızlıktır. Verdikleri zarardan dolayı zerre kadar vicdan azabı duymazlar. Ve son olarak profesyonellik maskesi. Hani şu işine tamamen odaklanmış, kişisel duygularını asla işe karıştırmayan tipler var ya, işte onlar gibi görünürler. Gerçekte ise bu bir tercih değil, düpedüz bir yetersizliktir. Derin ve samimi bağlar kuramazlar, bu yüzden iş arkadaşları onlar için hedefe giden yolda ya kullanılan ya da bir kenara atılan kaynaklardan başka bir şey değildir. Peki bütün bunları bilmek neden bu kadar kritik? Neden bu kadar önemli? Çünkü bu kişiliklerin yarattığı hasar birkaç tatsız ofis anısından ya da kötü bir anıdan çok çok daha fazlası. Bakın, konuyla ilgili yapılan bir araştırmadan direkt bir alıntı var ve durumun ciddiyetini çok net ortaya koyuyor. İşletmelere, sektörlere ve hatta ekonomilerin tamamına ciddi tehditler oluştururlar. Bu bir abartı değil, belgelenmiş bir risk. Bu dalga etkisi hasarın nerelere kadar uzandığını çok iyi gösteriyor. Her şey kendi şirketlerinde toksik bir ortam yaratmalarıyla, ekipleri birbirine düşürmeleriyle ve sadece kişisel çıkarları için devasa riskler almalarıyla başlıyor. Bu davranışlar zamanla bütün bir sektöre yayılıyor, etik standartları yerle bir ediyor ve en kötü senaryoda büyük finansal krizleri bile tetikleyebiliyor. Evet, şimdi tüm bu işaretleri öğrendiğimize göre akla ister istemez o kaçınılmaz soru geliyor. Bu anlattıklarım size birini hatırlatıyor mu? Belki de bu liderlerde aradığımız özelliklerin hangilerinin gerçekten değerli, hangilerinin ise tehlikeli birer yanılsama olabileceğini artık sorgulamamız için bir davettir.